Herkese merhaba, ben Adem Şimşek. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri küresel finansın tam merkezine, o altın tahta oturan bir güç var, Amerikan doları. Bugün işte bu sarsılmaz görünen hegemonyayı, bu devasa gücü enine boyuna konuşacağımız analizimize hoş geldiniz. Neden dünyanın her köşesinde, her türlü krizde sığınılan ilk liman dolar oluyor? Bu sadece şans mı yoksa arkasında tıkır tıkır işleyen muazzam bir tasarım mı var? Hadi gelin bu inanılmaz finansal mimarinin anatomisini hep birlikte çıkaralım. Şimdi durumun ne kadar absürt, ne kadar asimetrik olduğunu tek bir bakışta özetleyeyim size. Dünya genelindeki sınır ötesi ödemelerin, o can damarı dediğimiz SWIFT işlemlerinin %80'inden fazlası sadece ama sadece ABD dolarıyla yapılıyor. Merkez bankalarının kasalarındaki küresel döviz rezervlerinin %59'u da yine dolar cinsinden. Ama asıl çarpıcı kısım şu, hazır olun. ABD ekonomisi dünyadaki toplum üretimin yani küresel gayri safi yurt içi hasılanın sadece %25'ini oluşturuyor. Düşünsenize pastanın çeyreğine sahipsiniz ama masadaki paranın neredeyse tamamını siz kontrol ediyorsunuz. İşte ekonomi literatüründe bu devasa inanılmaz orantısızlığa çok özel bir isim veriyoruz. Eski Fransa Maliye Bakanı Valéry Giscard d'Estaing yıllar önce duruma bakıp tam 12'den vuran o meşhur tabiri kullanmış, fahiş imtiyaz. Yani aşırı, ölçüsüz bir ayrıcalık. Hakikaten de öyle. Amerika Birleşik Devletleri sırf bu parayı basan matbaanın sahibi olduğu için dünyadaki başka hiçbir devletin hayal bile edemeyeceği yapısal ve eşsiz bir imtiyaza sahip. İyi de bu çark tam olarak nasıl dönüyor? Bu incelememizde doların sahip olduğu bu fahiş imtiyazın şifrelerini adım adım çözeceğiz. Önce temel işlevlere bakacağız, sonra tarihteki kırılma noktalarına gideceğiz, ardından bugünün ekonomik dinamiklerini, parayı ayakta tutan kurumsal sütunları ve en sonunda da TINA kavramını, yani başarısız alternatifleri masaya yatıracağız. Öyleyse başlayalım. Bir para biriminin dünyayı parmağında oynatabilmesi için sağlaması gereken bazı asgari şartlar var değil mi? Küresel bir rezerv paranın uluslararası arenada 3 hayati işlevi yerine getirmesi şart. 1. Küresel ticarette herkesin kabul ettiği bir değişim aracı olacak. 2. Petrol, altın gibi dev emtiaların fiyat etiketinde yazan hesap birimi olacak. Ve 3. Dünyadaki tüm merkez bankalarının param güvende kalsın diyerek kasasına koyacağı bir değer saklama aracı olacak. Tahmin edin ne oldu? Dolar, bugün dünyada bu 3 kutucuğu da eksiksiz işaretleyen ve tüm bu sistemi tıkır tıkır kontrol eden tek para birimi. Bu kusursuz kontrol öyle gökten zembille inmedi tabii ki. Doların imparatorluğu tarih sahnesindeki son derece stratejik hatta kurnazca hamlelerle adım adım inşa edildi. Her şey 1944'te başlıyor. Savaş bitmiş, Avrupa yerle yeksan olmuş, Amerika ise dünyadaki altın rezervlerinin çoğunun üzerine oturmuş durumda. Bretton Woods'ta 44 ülke toplandı ve diğer tüm paralar dolara, dolar da 35 dolar karşılığında bir ons altına sabitlersin dediler. Doları merkeze koydular. Ama yıllar geçtikçe işler değişti, Amerika'nın borçları da enflasyonu da fırladı, ülkeler ellerindeki dolarları altına çevirmek isteyince sistem tıkandı ve 1971'de o meşhur Nixon şoku yaşandı. Başkan Nixon çıktı ve tek taraflı olarak doların altınla olan bağını kopardığını açıkladı. Herkes sistemin çökeceğini sandı ama çökmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü 1973-74'te Amerika Suudi Arabistan'la resmen tarihin akışını değiştiren bir anlaşma yaptı. Dediler ki biz sizi askeri olarak koruyalım, siz de petrolü sadece ama sadece dolarla satın. Buna petrodolar sistemi diyoruz işte. Düşünsenize artık dünyadaki her ülke enerji alabilmek için ne yapıp edip dolar bulmak ve kasasında tutmak zorundaydı. Gerçekten de şahane bir satranç hamlesiydi. Gelelim işin bugünkü boyutuna. Bakın, doların bugün neden bu kadar vazgeçilmez olduğunu sadece geçmişteki anlaşmalarla açıklayamayız. İşin mutfağında kaçması neredeyse imkansız olan derin finansal mekanizmalar var. Bunun en büyüğü de ağ dışsallıkları dediğimiz kavram. Bunu şöyle düşünün, herkesin kullandığı bir dili öğrenmek istersiniz değil mi? Çünkü daha çok insanla iletişim kurarsınız. Para da tam olarak böyledir. Mesela Japon bir şirket Brezilya'dan demir cevheri alacak. Japon şirketin cebinde yen var, Brezilyalı'nın para birimi ise real. Ama bu ticareti kendi paralarıyla değil de dolarla yapmak çok daha ucuza mal oluyor. Neden? Çünkü piyasada o kadar çok dolar dolaşıyor ki devasa bir likidite var ve işlem maliyetleri bir anda dibe vuruyor. İşte bu yapısal atalet, bu herkesin aynı dili konuşma alışkanlığı yüzünden euro veya yuan gibi yeni bir paranın sisteme dahil olup oyunu bozması inanılmaz derecede zor bir hale geliyor. Tabii işlem maliyetlerini düşürmesinin yanında işin bir de güvenlik boyutu var. ABD hazine tahvilleri. Düşünün, devasa merkez bankaları, o koca emeklilik fonları, milyarlarca doları yöneten şirketler bu kadar parayı yastık altında tutacak halleri yok ya.
Güvenli bir liman arıyorlar ve ABD hazine tahvilleri bugün dünyanın tartışmasız en likit, en derin ve en risksiz kabul edilen varlık sınıfı. Parayı bugün yatırıp yarın anında nakde çevirebilirsiniz. Şu an ne Avrupa ne de Çin yatırımcılara bu boyutta bu kadar güvenilir ve anında nakde dönebilen bir tahvil piyasası sunamıyor. Yani anlayacağınız küresel sermayenin o devasa parayı park edebileceği başka bu kadar büyük bir havuz yok. Peki bu sonsuz güven nereden geliyor? Şunu hiç unutmamak lazım. Bir para biriminin gücü, onu basan devletin gücünden ve kurumlarından ayrı düşünülemez. Sonuçta kağıt parçası dediğimiz şey, arkasındaki devletin güvenilirliği kadar güçlüdür. Doları ayakta tutan 3 devasa jeopolitik sütun var. Birincisi, hukukun üstünlüğü ve mülkiyet hakları. Küresel sermaye inanılmaz ürkektir dostlar. Sadece parasının kanunlarla kurulduğunu bildiği, mahkemelerin bağımsız olduğu yerlere akar. İkincisi, Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın gücü. Fed aslında bir nevi dünyanın merkez bankası gibi çalışıyor. 2008 krizini veya 2020 pandemisini bir hatırlayın. Piyasa çökerken diğer ülkelere anında o can kurtaran swap hatlarını açtı, piyasayı dolara boğdu ve sistemi çöküşten kurtardı. Ve üçüncüsü, en sert olanı, askeri ve jeopolitik hegemonya. Dolar, küresel ticaret yollarını, okyanusları güvence altına alan devasa bir Amerikan askeri gücüyle destekleniyor. Yatırımcı şunu bilmek ister, benim paramın arkasındaki devlet, askeri olarak da yıkılmaz bir kale. Peki bu hegemonya hiç mi sallanmıyor? Tabii ki sallanıyor. Bugünlerde özellikle BRICS ülkelerinin öncülük ettiği çok ciddi bir dolardan kaçış, yani de-dolarizasyon arayışı var. Sebebi de çok net, ABD'nin zaman zaman doları bir silah gibi kullanması. Yaptırımlar, rezervlerin dondurulması veya sistemden dışlama gibi hamleler ülkeleri doğal olarak bir alternatif aramaya itiyor. Bu bir etki-tepki meselesi. Ama ortada acı bir gerçek var. Bir kralı tahtından edecekseniz yerine oturtacak hazır bir alternatifinizin olması gerekir. Şimdi masadaki rakipleri bir bakalım. Euro'yu ele alalım. Evet, para birimi tek ama arkasındaki mali yapı darmadağın, onlarca ülkeye bölünmüş durumda. Çin Yuan'la bakıyoruz. Ekonomi devasa, ticaret hacmi inanılmaz ama devletin çok katı sermaye kontrolleri var. Yani parayı ülkeye sokup çıkarmak serbest değil. Orada tam bir serbest piyasa diyemiyoruz. İşte tam da bu yapısal kusurlar yüzünden Amerikan doları mükemmel olduğu için değil, İngilizce "there is no alternative" ifadesinin kısaltması olan TINA, yani başka bir alternatif yok durumu yüzünden bu tahta oturmaya devam ediyor. Bunca tarihsel kırılmayı, piyasadaki o devasa likiditeyi ve elbette başarısız rakipleri böyle arka arkaya koyup baktığımızda o fahiş imtiyazın nasıl bir kalkan olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ama incelememizi bitirirken sizlere tam da şu can alıcı soruyu bırakmak istiyorum. Bir para birimi sadece rakipleri kusurlu olduğu için ne kadar süre tahta kalabilir? Yarın bir gün rakipler bu kusurlarını giderdiğinde acaba o eşsiz avantaj iskambil kağıtları gibi yıkılacak mı? Gerçekten üzerine düşünmesi inanılmaz keyifli bir konu. Küresel finansın geleceği işte tam olarak bu sorunun cevabında gizli. Bugün bu finansal anatomi masasında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki incelememizde yepyeni ve heyecan verici bir konuyu daha parçalarına ayırmak üzere şimdilik hoşça kalın.